İnsan her şeyi anlatamaz. Zaten kelimeler de her şeyi anlatmaya yetmez demiş Cengiz Aytmatov. İşte kelimelerin anlatamadığı her şeyi gözleriyle anlatan, yeri gelip içimizi sımsıcacık bir aşka bırakan, yeri gelince de öfkesi dağları yıkan, isyanı kor yüreklere bir kibrit çakan ve pişmanlıkla karışık hüznü en samimi duygularla bizlere geçiren bir aktörün, Kadir İnanır'ın hayat öyküsü. Asya'm, al yazmalım. Samet baba demişti. Onu babalığa seçmişti. Sevgi neydi? Sevgi iyilikti, dostluktu. Sevgi emekti. Asya. 22 yaşındayken Türkiye'nin en ünlü kabadayılarıyla aynı masada yemek yiyordum. Onlar beni hep sevdiler, hep yanımda oldular. Ne uyuşturucu, ne kumar, ne de hiçbir kötülük yanıma bile yanaşamadı. Ben onların hep güzel yanlarıyla ilgilendim diyen, saçlarını sarıya boyatsa da karizmasından hiçbir şey eksilmeyen, inandığı rol gereği masal cadısı da olan Türk sinemasının en karizmatik ve sert bakışlı jönü tartışmasız Kadir İnanır olmuştur. Aralarında Selvi Boylum Al Yazmalım, Yılanların Öcü, Kara Gözlüm, Dila Hanım, Devlerin Aşkı ve Medcezir Manzaraları gibi önemli yapımların yer aldığı tam 182 filme imza atan ünlü oyuncu, şimdiki dizi karakterlerinin de ağababası olan Deli Kadir'in olduğu Kan isimli filmle bir dönem sokaktaki gençlerin idolü oldu. Deli Yürek'ten Maraşlı'ya, Aynalı Tahir'den Çukur'a varana kadar son 20 yıla damgasını vurmuş bu dizilere ilham olan, racon kesen sert yakışıklıların ilki onunla vücut buldu. Cemal, ben Kadir. Deli Kadir ulan! Kerim'i arıyorum. Evini terk etti. Yeşilçam yılları bitse de o adından hep bahsettirdi. 90'lı yılların sonu ve 2000'lerde o da yüzünü televizyona çevirdi. Diziler kadar yaptığı haber programıyla da dikkat çekti. Ama o yıllarda dizideki rol arkadaşıyla yaşadığı öyle bir durum oldu ki tacizci olarak mahkemede yargılandı ve 5 ay hapis cezası aldı. Açılım sürecinde akil adamlardan biri olup yöre halkını benden iyi kim tanıyacak ki? 45 yıl oralarda film çektim ben. Her türlü derdi, sorunu biliyorum. Kim yapsa bu açılımı içinde bulunurum diyerek sanatçıların toplumsal sorunlara öncülük etmesi gerektiğini savundu. Ben ömrümü o topraklarda filmler çekerek geçirdim. İnsanlara dokunarak, birebir, bütün kültürlerini canlı yaşayarak, yıllarca, tam 45 yıl boyunca. 15 Nisan 1949 yılında Fatsa'da 15 kişilik bir ailenin son üyesi olarak dünyaya gelir. Evin en küçüğü olmanın zor olduğu yıllardı ama çalışkan, zeki bir çocuktu ve meraklı. Fatsa'daki ilkokul ve ortaokul eğitimi sırasında sahne yeteneğini çeşitli okul gösterilerinde sergiler. Ardından İstanbul'a adım atar. Liseyi yatılı olarak Haydarpaşa Lisesi'nde okur. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde radyo televizyon kazanır. Üniversiteyi bitirmesi kendi tabiriyle 60 film çektikten sonra olur. Zaten o kameranın arkasına değil, kameranın önüne göz kırpar. Her ne kadar çekinse de arkadaşlarının ısrarıyla dönemin en önemli dergilerinden Ses dergisinin düzenlediği sinema artisti yarışmasına katılır ve 7329 yarışmacı arasından finale kalır. 1967 yılının finalinde kimler yoktu ki? Engin Çağlar, Sümer Tilmaç, Demir Karahan. Kadir İnanır içlerinde bir fidan gibi ince boyunlu, güleç yüzüyle veriyor pozunu. Daha sonra 1968'de Saklambaç gazetesinin fotoroman artisti yarışmasında birinci olup fotoromanlarda boy göstermeye başlıyor ve sinemanın kapıları da bu yıllarda açılmaya başlıyor. Başlıyor diyoruz çünkü o dönemin büyük starları Ayhan Işık, Edison ve Sadri Alışık gibi isimlerin filmlerinde küçük roller alabiliyor ancak. Tabii çalışkanlığıyla bu roller giderek büyümeye başlıyor. 1968'de 7 Adım Sonra filmiyle başlayan kariyerine 1970'te Muzaffer Tema, Hayati Hamzoğlu ve Nihat Ziyalan'la oynadığı 4 Kabadayı filmiyle ismini afişin en üstüne yazdırmayı başarıyor. Uzun boyu ve yakışıklığıyla herkesin dikkatini çekiyor ve sonunda Atıf Yılmaz'ın yönettiği Kara Gözlüm filminde Türkan Şoray'la birlikte başrolde oynuyor. Bu birliktelik öyle güçlü bir etki yaratıyor ki halkın gönlünde asla ayrılmayacak bir ikilinin tohumları atılıyordu. Fakir besteci Kenan, namı diğer Chopin ve balıkçı güzeli Azize'nin buruk aşk hikayesinin anlatıldığı filmin başarısında oyunculukların samimiyeti kadar film müziklerinin de büyük bir payı var. Orhan Gencebay ve Metin Bükey tarafından yapılan müzikleri filmde Türkan Şoray'a sesiyle hayat veren Belkıs Özener seslendirmiştir. Geçmiş olsun balıkçı güzeli. Kademsizliğim motora tosladı bu sefer. Az önce Chopin'e bir selam sarkıttık, ardından işler tekmil yengen oldu.
Karagözlüm filmiyle birlikte artık herkesin tanıdığı bir oyuncu olmuştu. Türkan Şoray'la birlikte yakaladığı uyum peş peşe çekilen filmlerle devam etti. 1971'de Unutulan Kadın, 1972'de de Türkan Şoray'ın aynı zamanda ilk yönetmenlik deneyimi olan Dönüş filminde yine başrolle birlikte gördük onları. Beklemesi neden? Biz gideceğiz medeniyete. Kasabayı geçtim. Büyük şehre gideceğiz dönüşümde. Nereden dönüşünde? Almanya'dan. Kariyerindeki ilk tescilli ödülü de yine bu yıl oynadığı ve yine bir Atıf Yılmaz filmi olan Utanç filmiyle aldı. Filiz Akın'la başrolü paylaştığı filmle 5. Altın Koza Film Festivali'nde en iyi erkek oyuncu ödülünü aldı. Benden bir gizledikleri var Fazile. Kime sorsam bilmiyorum diyor. Kime sorsam duymadım diyor. Kime sorsam bir şeyler geveliyor. Sadece genç kızların yakışıklılığından etkilendiği bir oyuncu olmadığı belliydi. Bakışlarında bir samimiyet ve sıcaklık vardı. Yapımcılar hız kesmeden Fatma Girik'ten Hülya Koçyiğit'e, Filiz Akın'dan Meral Zeren'e kadar bütün kadın başrol oyuncularla oynatırlar onu. Bu yıllarda çektiği filmlerden önde gelenleri ise Fatma Girik'le oynadığı Kerem Laslı ve Hülya Koçyiğit'le oynadığı Üç Arkadaş filmi olur. Ona yıllar içinde Kaderizm felsefesi yakıştırmaları yapılan filmlerin ilki de bu yıllarda çekilir. 1972'de Yılmaz Atadeniz yönetmenliğindeki Baskın filminde sert bakışları ve mizacıyla sadece salon beyefendisi, romantik adamları oynamayacağını göstermiş olur. Bu farklı karakterleri çok iyi oynama becerisi ona komedinin de kapısını açacak ve bir Yeşilçam klasiği olan Bitirim Kardeşler'de ve yine bir Yeşilçam efsanesi olan Kartal Tibet'le oynama fırsatı verecektir. Aman ya Rabbi! Maşallah, maşallah! Aman ne güzel şeyler! Merhabalar! Artık kimsenin durduramayacağı müthiş bir tempoyla yılda 4-5 film çekerek kısa sürede onlarca filmde oynadı Kadir İnanır. Oynadığı her kadın starla da aralarında aşk yaşadığı dedikodularıyla birlikte. Ama o magazine hiç kulak asmadan Yeşilçam'ın efsaneleri arasına gireceği filmlerine devam etti. Yunanistan eski Kültür Bakanı efsane oyuncu Melina Mercouri ile olan fotoğrafı üzerine özel bir duygu var mı sorusuna bu olay benim özel hayatımla ilgili. Fotoğraf özel hayatımı yansıtıyor. O resimde Melina'nın yanında oluşum da çok şey ifade ediyor zaten diye yanıt veriyor. Ezogelin, Baldız, Köprü gibi başarılı filmlerin ardından yine ve yine Türkan Şoray'la birlikte rol aldığı Bodrum Hakimi, Devlerin Aşkı ve Dilaha'nın filmleri geldi. Umutsuz Aşkı nedense bu iki oyuncuyla bir başka sevdi Türk halkı. 7 diyarın bir Dila Hanım'ı şuracığımda, karşımda, elimi uzatsam dokunuyor. Böylesi filmlerin üstüne çıkacak bir performans bir daha gelir mi acaba derken takvimler 1977'yi gösterdiğinde Türkan Şoray yapımcı Arif Keskiner'e Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'un Kırmızı Eşarp kitabını önerir. Başka bir filmin hazırlığında olan ekip o işi yarıda bırakıp hemen bu kitabın senaryolaştırılmasına başlar. Yönetmen koltuğunda Atıf Yılmaz olan filmin jönüne karar vermek hiç zor olmadı. Jön için ilk ve tek aday tabii ki Kadir İnanır'dı. Kamyon şoförü İlyas'la köylü kızı Asya'nın destansı aşkını konu alan film, sevginin aslında emek olduğu mesajını veren bir başyapıt olarak Türk sinema tarihine geçti. Benim adım İlyas. Kamyonumun adı Aldırma Günü. Senin adın ne al yazmalı? Benimle konuşmuyor arkadaş. Peki niye konuşmuyor? Ha? Bizi adam yerine koymuyor mu diyorsun? Ziyanı yok. Gülüşü yeter bize. Çekimlerin son gününe yaklaşırken çekilecek olan final sahnesi hakkında Türkan Şoray ve senarist Ali Özgen Türk arasında bir anlaşmazlık ortaya çıkar. Sultan finalde başrollerin kavuşması gerektiğini, starla birlikte olur gibi bir düşünceyi savunarak filmin mutlu sonla bitmesini ister. Türkan Sultan'a kimse karşı çıkmayınca protesto olarak seti terk eden Ali Özgen Türk'ü Türkan Şoray'ın sevgilisi Rüçhan Adlı durdurup ne olduğunu sorar. Ali Özgen Türk durumu anlattığında ben onu ikna ederim diyerek arayı bulan ve filmin senaryodaki finaline sadık kalınmasını sağlayan Rüçhan Adlı olmuştur. Finali hakkındaki tartışmalar yıllar geçse de hala zaman zaman tekrarlanıyor. Kadir İnanır, sevgi emektir lafının usta yazar Cengiz Aytmatov'a ait olduğunu, onun hikayesini değiştirmek kimseye düşmez. Onun kitabının sonu sevgi emektir diye biter ve bu söz literatüre girmiştir. Kimse de bunu değiştiremez derken, filmin senaryo yazarı Özgen Türk ise İnanır'a sevgi emektir sözü
Aytmatov'un hiçbir eserinde yer almaz. O sözü kızıma bakarken yazdım. Aytmatov'u kimse yok saymadı. Kendisinin ahlak jandarması gibi davranması tuhaf yanıtını vermişti. Ekip arasındaki bu soğukluk tam olarak ne zaman başladı bilinmiyor ama Kadir İnanır'ın uzunca bir süre eski ekip arkadaşlarıyla bir araya gelmekten kaçındığı da gözlerden kaçmıyor. Türk sinemasının 100. yılında halk oylamasıyla en iyi Türk filmi de seçilen Selvi Boylum Al Yazmalım 2010 yılında restore edilerek tekrar vizyona girmişti. Hem yakışıklı hem de popüler bir jön olunca magazin haberlerinin aşk dedikodularına da epey bir malzeme konusu olduğu yıllar içinde Kadir İnanır. Oynadığı her kadın oyuncuyla aralarında bir şey olduğu yazıldı çizildi ama onunla ilgili en net tabir gizli aşkların adamı oldu. Bir dönem Yeşilçam'a transfer olan İtalyan güzel Sonia Viviani, Serpil Çakmaklı, Hülya Avşar bu isimlerden sadece bazıları. Ama yıllar önce İnanır'la Fırtına filminde başrolde oynayan eski Türkiye güzeli Harika Değirmencioğlu öyle bir laf etti ki yer yerinden oynadı. Aranızdaki aşk söylentileri doğru mu sorusunu Kadir de kimmiş? Sanıyorum bunlar Kadir'in reklamından başka bir şey değil diye yanıtlıyor. Tabii bu röportaj sırasında yanında kendisinden yaşça büyük, milyoner sevgilisinin olmasının payı var mı bilinmez ama bu ve bunun gibi demeçler, röportajlar yıllar içinde devam ediyor. Ama Kadir İnanır'a gazeteciler ne zaman mikrofonu uzatsa magazinel açıklamalar yapmaktansa toplumsal bir meseleye bağlayarak cevap veriyor. Her fırsatta oyunculuğunun kendi iç meselesi olduğunu söyleyip sadece topluma faydalı olma, mesaj verme, yol gösterme ekseni etrafında döndüğünü söylüyor. Bunların da boş laflardan ibaret olmadığını filmografisinde ilerledikçe görüyoruz. 70'ler sona erip de 80'lere gelindiğinde Yılanların Öcü, 72. Koğuş, Katırcılar ve Karılar Koğuşu gibi sinemamızın en önemli filmlerinde artık ustalaşmış oyunculuğuyla görüyoruz onu. Şu yandaki yıkığı alın, temeli hemen kazın. Temeli kazarız da geceliğim doldurursunuz. Siz de karı koca başında yatarsınız. Alıştık nasılsa. Alıştınız, Siz de doldurmaya alıştınız. alıştık. Fakir Baykurt'un aynı adlı romanından sinemaya ikinci kez uyarlanan Yılanların Öcü filminde Kadir İnanır'a Fatma Girik, Nur Sürer ve İhsan Yüce gibi isimler eşlik ediyor. Yönetmenliğini, filmlerinde toplumsal sorunları eleştirel bir bakış açısıyla işleyen usta isim Şerif Gören yapmaktadır. Köy hayatı ve toplumsal gerçekliğe dair öğeleri kahramanlar arasındaki ilişkiler aracılığıyla en etkili biçimde görürüz. Karabayram ve ailesinin huzuru evlerinin önüne ev yapmak isteyen Haceli'nin gelişiyle bozulur. Özellikle Bayram'ın annesi Irazca, Haceli'ye ve onu destekleyen köy muhtarına karşı bir mücadeleye girişir. Elbette gücü simgeleyen bu kişiler de boş durmayacak, kendi planlarını hazırlayacaktır. Ezilen köylünün yapması gereken tek şey vardır artık: susmamak ve hakkını aramak. Arif Sağ'ın film için bestelediği müziklerde seyirciye filmdeki duyguları geçirmekte başarılıdır. Kadir İnanır bu filmdeki rolüyle 1986 Antalya Altın Portakal'da en iyi erkek oyuncu ödülüne layık görülmüştür. 72. Koğuş filminde Ahmet Kaptan, Katırcılar filminde Kaçakçı Rüstem olur. 1989'da Karılar Koğuşu'nda usta yazar Kemal Tahir'in hapishane anılarıyla iç içe geçen Malatya hapishanesindeki mahkum kadınların dramını anlatan filmler rol alır. Yine aynı yıl eleştirmenlerden tam not alan bir filmle karşımıza çıkar ve Medcezir Manzaraları filmiyle 3. Ankara Film Festivali'nde en iyi erkek oyuncu ödülünü alır. Ve seneler 1990'ı gösterdiğinde yine dillere pelesenk olan replikleriyle efsaneler arasına girecek bir filmle karşımıza çıkar: Tatar Ramazan. Mahpushaneyi araca kesip onu bunu korkutarak müdürün gardiyanın ardına sığınarak milletin anasını ağlatmak var mı lan? Ulan hayvan! Senin ecdadını eşşoğlu! Yönetmenliğini Melih Gülgen'in yaptığı filmde Ramazan, toprak kavgası için giriştiği bir mücadelede cinayetten 11 yıla mahkum olur. İçerisi kendi raconunu yaratmış gardiyan ve bir iki mahkumun at oynattığı, garibanın ezilip aç kaldığı bir pislik yuvasıdır. Ramazan, garibanı ezen koğuş ağası Mustafa ile mücadeleye girer. Şartlar onu bir cinayete sürükler. 7 sene daha alır ve müdür tarafından sürgüne gönderilir. Serinin ikinci filmi de bu sürgün yıllarında geçer. Tatar Ramazan'ın namı kendisinden önce gitmiştir. Lakin yeni geldiği bu hapisteki tezgah da eskisinden farklı değildir. Yeni hapishanedeki koğuş ağası Abdurrahman Çavuş ve yakın adamı Akseli ile Tatar Ramazan arasında çok geçmeden çekişme başlar. Sonunda takar bıçağı avluda herkesin göz önünde Abdurrahman Çavuş'a ve filmin sonunda 700 kasaba, 70 vilayet, 7 düelde namı söylendi yazarak son bulur. Burada vurulacak birisi vardı. Onu da ben vurdum. Benim adım Tatar Ramazan. Gücün varsa gelip alsana.
Tatar Ramazan'ın ilk filminde Yaman Okay, ikinci filminde ise Yeşilçam'ın tecrübeli isimlerinden Hayati Hamzoğlu, Kazım Kartal ve Yıldırım Gencer eşlik ediyor Kadir İnanır'a. 90'lı yıllarla birlikte artık Yeşilçam mazi olmuş, televizyon insanları rehin almış, yılda çekilen film sayısı gitgide düşmüştü. Tatar Ramazan serisinden sonra 90'lı yıllarda sadece bir film çekmiştir. 1994 yılında Canan Gerede'nin yönetmenliğini yaptığı ve şarkıcı Bergen'in hayatının anlatıldığı Aşk Ölümden Soğuktur filminde oynar. Hızlı çalışma temposuna alışmış tecrübeli oyuncuyu 1997 yılında bambaşka bir alanda görürüz. Flash TV ana haberinin sunuculuğunu bu sloganıyla yapar. Yağcılığın ve çirkinliğin olmadığı, moralimizin hiç bozulmayacağı haberlerde hep birlikte olalım. İstediği randımanı elde edemeyince kısa süren haber sunuculuğunun ardından televizyon dizileriyle sevenlerine kavuşur ve en uzun soluklu dizisi olan Marziye'de Gülben Ergen'le birlikte tam 65 bölüm çeker. Bu projenin ardından tabuları yıkan bir filmle 2000 yılında karşımıza çıkar ve lösemi hastası olan kızının isteğini yerine getirmeye çalışan bir komiseri canlandıracağı Komiser Shakespeare'da oynar. Okan Bayülgen, Müjde Ar, Gazanfer Özcan gibi isimlerin rol aldığı Sinan Çetin imzalı filmde tabuları yıkar ve o sert imajına rağmen Pamuk Prenses masalındaki kötü kalpli cadı olur. Çok sevdim. Avcı. Hadi git şimdi. Pamuk Prenses'in kalbini getir bana. Baş üstüne kraliçem. Ama o yıllardaki en sansasyonel olayı Derman Bey dizisindeki rol arkadaşı Buket Saygı'ya attığı motivasyon amaçlı mesajlar olmuştur. Daha sonrasında devreye giren Buket Saygı'nın sevgilisi şarkıcı Çelik'le karşılıklı mesajlaşmaları günlerce, haftalarca magazin gündeminin tepesinde kaldı. Şarkıcı Çelik'e "Sen aramıza girme popçu bozuntusu. Ben oyuncularımı motive etmek için bu mesajları atıyorum. Ama kafamı kızdırırsan seni de, sülaleni de alayınızda motive ederim" diye attığı mesaj karşılıklı tehditlerle devam edince ikili mahkemeye kadar gitti. Mahkeme sonucu manken Buket Saygı'ya sarkıntılık ve hakaret etmek suçundan dolayı 6 ay hapis cezasına çarptırılmış, sanığın iyi hali göz önüne alınarak bu ceza 5 ay hapse indirilmişti. Mahkeme Kadir İnanır'ın hapis cezasını 456 milyon 300 bin lira para cezasına çevirerek ertelemiştir. Bu olaydan sonra şarkıcı Çelik ve Buket Saygı evlenmiş, bir süre sonra da boşanmışlardı. Yıllar sonra şarkıcı Çelik katıldığı bir programda "Kırgınlığınız var mı?" sorusuna böyle cevap verdi. Allah uzun ömür, sağlık, sıhhat versin. Öyle bir kırgınlığım... Yani ben kin ve kırgınlık tutamam. İnsanların hayatlarında, hepimizin hayatlarında çok sert şeyler yaşanır. Bu bol polemikli yıllardan sonra biraz kabuğuna çekilen tecrübeli oyuncu 2002 yılında yılların eskitemediği dostu Türkan Şoray'la tekrar beyaz perdede buluşacak ve bu ikiliyi sevenlere hem de muhteşem bir kadroyla Gönderilmemiş Mektuplar filmine armağan edecektir. Bu filmden sonra Sinema Bir Mucizedir, Son Cellat, Elveda Katya ve son olarak da Kapı filmiyle serüvenine devam eder. Yaklaşık son 20 yıldır hayat arkadaşı olan Jülide Kural'la ilgili kadın kahraman ifadesini kullanarak hayatında ne kadar önemli bir yere sahip olduğunu ve bir imzanın hayatlarında bir şey ifade etmediğini söyleyip evlilikle ilgili sorulara bu şekilde cevap veriyor. Sinemamızın en hakiki yönlerinden Kadir İnanır'ı daha nice projelerde görmek dileğiyle sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yaşam diliyoruz. Kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.